Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı bir cinsellikle ilgili konuyla karşınızdayım. Erkekleri seksten soğutan hareketler nelerdir? Kadınların hangi davranışları, hangi hareketleri erkeklerin cinsellikten soğumasına neden oluyor? Bir tanesi cinsel eylem sırasında kadınlar bazen acıyı erkekten çıkarmak için onu tırmalar. Aslında çoğu kadın bunu farkında olmadan refleks olarak yapıyor ama bazen bunun tepkisi, etkisi o kadar büyük olur ki erkeğin canını yakar ve erkeği cinsellikten, seksten soğutur. İkinci, kadınların yaptığı, seks sırasında yaptığı davranışlardan biri de çocuk gibi davranmak. Bu hareketler de çocuk gibi davrandığınız zaman yok bunu yapmam, yok bunu giymem, yok bunu istiyorum, yok bunu istemiyorum tarzındaki hani çocukça sözler, söylemler ve davranışlar erkeklerinizi, eşlerinizi, partnerlerinizi seksten soğutur. Üçüncü kadın hareketi aslında sarhoş olmak olarak söyleyebiliriz. Sarhoş olmak gerek kadın için gerek erkek için seksten soğutucu bir harekettir. Bazı filmlerde alkol alınca insanlar böyle büyük bir heyecan içinde sevişiyor gibi gözükse de gerçek hayat filmlerdeki gibi değil. Filmlerde sarhoş kadınlar daha seksi görünürler ama gerçekte böyle değil. Sarhoş olunca kadınlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bazen çok tuhaf, deli gibi davranışlar yaparlar. Kendilerini bilmezler ve bazen de kusarlar. İşte bu davranışlarda erkekleri seksten soğutur. Şurada bir şey daha var. Onu da söylemek istiyorum. Aslında düşük dozlarda bir kadeh alınan alkol kişinin bilinçaltı dinamiklerinde işte baskı varsa ve bilinçli olarak cinsellikten uzak yetişmişse, cinsel mitler altında büyümüşse, kadının birazcık bilinçaltını rahatlattığı için aslında sekse odaklanmasını, cinsel hazza odaklanmasını arttırsa da bunun azı karar, çoğu zarar. Öyle düşünmek lazım. Bir de erkeklerin en hoşlanmadığı kadın davranışlarından biri de orgazm taklidi yapan kadınlar. Yani sanki orgazm olmuş gibi rol yaparlar. Kadınlar erkeklere göre orgazma daha kolay ulaşamazlar ve biraz daha orgazm olmaları için zamana ihtiyaçları vardır. Ve bundan dolayı da erkeklerin boşalacağını anladığı zaman kadınların bazıları hala orgazm olmadıysa orgazm taklidi yapar ve hani bir an önce bu süreç bitsin ister. Ve dünyada da Türkiye'de de özellikle Türkiye'de çok daha fazla orgazm taklidi yapan kadın sayısı hiç de az değil. Partnerinin işte boşalacağını hissettiği zaman çığlık atıyor, kendinden geçmiş gibi yapıyor. Sırf eşi için yapıyor. Bu süreç bitsin diye yapıyor. Ya da işte partnerine ben işte oldum bitirelim. Ya da işte partnerine evet gayet iyisin, başarılısın, bak orgazm olabiliyorum mesajı vermek için yapıyor. Ama erkek bunun farkına varırsa işte o noktada erkek başarısız, beceriksiz, kendini yetersiz hisseder. Ve sizinle seks yapmak bir daha istemez, seksten soğur. Bir diğer kadın davranışların içerisinde aşırı makyaj yapmak diyebiliriz. Bazı kadınlar işte eşlerine daha güzel gözükmek için abartılı makyaj yapabiliyorlar. Böyle yapmaları çok da doğru mu? Bazı erkekler böyle olmakla beraber çoğu erkek doğallığı sever. Kadın erkek ilişkilerinde de işte bunu partnerinizle konuşursanız hani siz doğallıktan yana mı değil mi anlayıp ona göre makyaj yaparsanız çok daha birbirinizden farklı olduğunuz için mutlu bir çift ilişkisi bu şekilde yaşayabilirsiniz. İlişkilerde aslında çiftlerin hem kadınların hem de erkeklerin beklentileri birbirinden farklı olabilir. Aynı da değildir. İşte kadınların farkında olmadan yaptığı bu davranışlar ve farklı davranışlar erkeklerin ilişkiden bir anda soğumasına sebep olabilir. Peki erkekleri ilişkiden soğutan diğer davranışlar neler? Çok mutlu olduğunuzu düşünün. İlişkide partnerinizin bir anda sizden soğuyup uzaklaştığını düşünüyorsanız belki de sebebi sizin yukarıda bahsettiğim ve biraz sonra devamında bahsedeceğim hatalı davranışlarınız olabilir. Onun için bunları bir sevgili kadınlar check edin. Evet sevgili kadınlar, işte bu söylediğim şeyler gerçekten önemli. Devam ediyorum. Eğer abartılı bir gelecek planı yapıyorsanız, özellikle ilişkinizin başındaysanız, gelecekle ilgili planlar yapıp ve bu planları da sevgilinizle, partnerinizle paylaşırsanız erkekler bundan korkabilir. Sürekli olarak işte gelinlikten, düğünden, işte düğünde olacaklardan, işte çocuklarınızın sayısından, çocuklarınızın isimlerinden, hani bu tarz planlar erkeklerin bir süre sonra sıkılmasına, kaçmasına sebep olabilir. Çünkü ilişkinin daha çok başında yapılan bu gelecek planları bir erkeğin bir kadınla gerçekten hani evlilik planı yapmadan bunları duyması erkeği korkutabilir. Gerçek manada o kadınla evlenip evlenmeyeceği daha belli değilken
Bunları duyması eşinizi, sevgilinizi, partnerinizi soğutabilir ve sizinle bir evlilik planı varsa da yapmayabilir. Diğer kadınların yaptığı hareketlerden biri de tüm detayları öğrenmek istemek. Şimdi kadınlar gün içerisinde çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Hayatlarıyla ilgili, eski yaşamlarıyla ilgili tüm detayları da ilişkilerinde hemen partnerlerine anlatıyorlar, sevgililerine. Partnerlerinin de kendi hayatıyla ilgili, geçmiş yaşamlarıyla ilgili her detayı bilmek istiyorlar. Onları da soruyorlar neden anlatmıyorsun diye. İş hayatıyla, aile hayatıyla ilgili sorular soruyorlar ve partneri bu anlamda da tanımaya çalışıyorlar. Kadınların bu kadar soru sorarak her şeyi bilmek istemesi erkeğin bir süre sonra uzaklaşmasına neden olabiliyor. Çünkü bu sorular onu bunaltıyor. Geçmişiyle ilgili sorular sorulması onun böyle sorgulanıyormuş gibi hissetmesine neden olabilir. Bundan dolayı da zamanla ilişkiden soğuyabilir. Sessiz olun. Daha sevgililik safhasının ya da birbirinizi tanıma safhasının ilk dönemlerinde böyle sürekli detaya boğulmadan onu fazla sorularla bunaltmayın. Şimdi cinsel yaşama gelince erkekler aslında böyle ilişkilerinde arzuyu ve tutkuyu, cinsel yaşama sahip olmak istiyorlar. Bunu isteyen kadınlar da var. Ama siz böyle ilişkinizi cinsellik temeli üzerine kurarsanız bir süre sonra sadece cinsel odaklı bir birliktelik yaşadığınız için cinsel temas istemezsiniz ve soğumaya başlarsınız. Bir süre sonra da erkek partnerinizle beraber olmak istemediğiniz için partneriniz kendini sevilmiyor, istenmiyor, arzulanmıyor olarak hisseder ve ilişkiden kaçar. Onun için de eğer mutlu bir ilişki, gelecek vaat eden, evlilik vaat eden bir ilişki istiyorsanız cinsel hayatınızı bu kadar da ilişki yaşamınıza sokmamanızı tavsiye ediyorum. Evet, birbirinizle temas etmelisiniz, dokunmalısınız. Bu sizin duygusal yakınlaşmanızı ve bağ kurmanızı sağlar. Ama sadece cinsellik odaklı bir birliktelik sizin aslında iletişim kanallarınızı tıkayıp belki de yol almamanıza neden olabilir. Diğer bir madde, şimdi ilişki içerisinde zaman zaman kadınlar, erkekler problemler yaşarlar. Bu olmazsa olmaz. Hani hiçbir zaman hiçbir insan kusursuz değildir. İlişkiler de kusursuz değildir. Zaman zaman çiftlerin arasında fikir ayrılıkları olur, anlaşmazlıklar olur. Yani bu da son derece doğal bir süreç aslında. Ama bu sorunlardan ötürü bir süre sonra partnerinizi suçlarsanız aslında ilişkinizin sonlanmasına da sebep olabilirsiniz. Böyle sorunlar yaşadığınız zaman aslında konuşarak çözmeniz gerekiyor. Çünkü çiftler kendi hatalarını bireysel olarak gördüğünde ve bunları açık açık konuştuğunda çözüm için birlikte üretmek, yol almak mümkün olabiliyor. Öbür türlü işte senin yüzünden şöyle oldu, şöyle davrandın böyle oldu, şuraya çıkma dedim çıktın şöyle oldu. Bunlar sizi çıkmaz sokaklara sürükler ve ilişkiniz ilerleme noktasında problemler yaşar. Nihayetinde hepimiz ilişkiler yaşıyoruz ve bu ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesi adına temel insani sorumluluklarımızı bilerek saygı, güvene dayalı ilişkiler kurmalıyız ki gelecek anlamda da bir mutlu evliliğin temellerini oluşturabilelim. İlk söylediğim maddeler seksten soğutan davranışlar, diğerleri de ilişkiden soğutan davranışlar. Sevgili kadınlar, sessiz olun. Bunları sevgilinize, partnerinize, eşinize yapmayın. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.